Şimdi gözleri şekillendirmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ip var benim butona yakın elimde. Olmasa da olur bu arada, biliyor musunuz? Yani siyahla bile yapabilirsiniz. Fark etmez. Benim elimde var diye kullanacağım. Şöyle iğneme geçirdim. Ve kesiyorum. Şu kadar bir şey. Plastik iğne kullandım. Ucu küt bir iğne de kullanabilirsiniz. Şimdi şu aşağıdan gireceğim. Gözün hemen şu ortasından çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çıkardım. Şurada ucundan da birazcık bırakıyorum. Tam olarak şu karşısından da aynı yerden, dibinden, bakın gözün dibinden batıyorum. Battım. Ve bunu da buradan çıkartıyorum aşağıya doğru. Şimdi iğneyi çıkartacağım ucundan. Şimdi bunu aşağıya doğru indirdim. Şu şekilde. Şöyle gözüküyor bakın. Çektikçe içe doğru gömülüyor, gördünüz mü? Bu kısımları çektikçe gömülecek şimdi. Şimdi ben bunu bir tur bağlıyorum. Ve buradan sıkıştırabildiğim kadar dikkatli oluyorum ip kopmasın diye. Bastırarak da biraz sıkıştırıyorum. Zaten çok böyle sıkıştı diye korkmayın. O kendisi gevşeyecektir. Çifte geçiriyorum bu arada buradan da. Normal düğüm de atabilirsiniz. Düğümümüzü atıyoruz. Ve sıkıştırdık. Zaten pıtlıyor gördüğünüz gibi. İki tür yapacağız bu işlemi. Birisi bu. Sonra yanlardan da ekstra bir sıkıştırma yapacağız. Çünkü yanağın dolgun olmasını istiyoruz biz. Bunu bir keselim şimdilik. Kesmesek de olur. Şuradan keseyim ya da kalsın. Tekrardan aynı işlemi diğer göz için de yapacağım. Bunu kendi ipiyle de yapabilirsiniz. Daha iyi oluyor o da. Onunla da yapacağız şimdi biz. Göstereceğim onu da. Bu şekilde aynısını buraya da yapıyorum. Şu dipten battım. Yön vererek çıkarttım buradan. Ucunu da bırakıyorum. Aynı yerden de geçirip aşağıdan çıkartıp çekiyorum arkadaşlar. Bunu da aşağıya şöyle indirdim. Kaybolacak zaten. Koyu renk iplerle de yapabilirsiniz. Farklı renk iplerle de yapabilirsiniz. Şöyle bir sıkıştırıyorum, sıkıştırıyorum, sıkıştırıyorum. Düğümümü atıyorum. Tekrardan bir düğüm daha atıyorum. Bir düğüm daha. Birkaç kez bu işlemi tekrarladım. Bu da tamam. Ben böyle daha basık durmasını istiyorum. Gözlerimin daha içeride şu şekilde durmasını istiyorum. Onun için de kendi ipinden alıyorum arkadaşlar bu sefer. Çünkü bu dışta kalacak, gözükecek. O yüzden bunu kendi ipinle yapın. Bu ipler sağlam oluyor. Ama diğer ipler, kadife ipler açılma yapıyor. O yüzden onlarla zorlanabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Yine ipimi şu şekilde biraz kestim. Şöyle. Şuradan dibinden şu dipten batmaya çalışıyorum şu anda. Şöyle açtırarak batıyorum buradan dibinden. Tam dipten battım. İpimi şöyle tuttum. Biraz şurada. Tekrardan bakın üst kısmına şöyle gözün altında kalacak. Şu köşeye batmaya çalışıyorum şimdi. Şu kısmına da batıyorum. Ve şuradan karşısından çıkartıyorum. Plastik iğnelerde de bu problem var. Çıkmıyor. Neyse. Tekrar aşağı indirelim bunu. Oradan tekrar batarız. Aşağıya indiriyorum. Çıkarttım bakın. Bu gözü göstereceğim size. Bakın şurada kaldı gözümüz. Bunu sıkıştıracağım ben şimdi buraya. Şu kısa olan ucu da tutuyorum. İkisini birlikte ters yön yaparak çekiyorum arkadaşlar şöyle. Bu şekilde bakın sıkışmış oluyor. Aynı işlemi buraya da yapacağım ve buraya da yapacağım.
Şimdi düğüm atacağım buraya. Sıkıştıracağım da. Bu şekilde. Daha güzel bir görüntü oluyor. Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Çok aşırı da sıkmıyorum. Çünkü ipler biraz hassas olduğu için eğer kadife iple de örerseniz, bu da kadife ip ama bu bir tık daha kalın bir ip kadifeye göre. Ördüğünüzde kopma olur. O yüzden lütfen biraz dikkatli sıkıştırın. O kadar emeğiniz boşa gitmesin. Şimdi tekrardan batıyorum arkadaşlar. Aynı işlemi tekrarlayacağım yine. İlk battığım kısma batacağım. Şu hizaya batmıştık. Bakın şuraya. Bunda da yine oradan çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkarttık mı? Çıkmamış. Büyük iğneniz varsa metal daha kolay olacaktır. Kadife iplerde bu tür işler biraz daha zor oluyor. Çünkü ipimiz kalın bir ip. Yani elyafı da doldurunca giremiyoruz içine. Bir de plastik iğne biraz daha zorluyor. Bu ipi tekrar kullanacağım. Şimdi buna da aynı işlemi yapıyorum. Buradan da buna batıyorum. Hatta şuradan karşıya. Şuradan aşağıya doğru gideceğim şimdi. Şu köşeden batıp aşağıya gidiyorum. Yanına tekrardan sıkıştıracağım. Bunu da böyle sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde duruyor. İki göz arasındaki farkı görebilirsiniz. Buna bakın, bir de buna bakın. Yani eğer bu şekilde bırakmış olsaydık bu güzel görüntüyü yakalayamayacaktık. O zaman da oyuncağımız çok hoş olmayacaktı. Eğer bu işlemleri atlarsanız sizin de mimiksiz bir oyuncağınız olur arkadaşlar. Bu şekilde bunu da buraya bağlayacağız şimdi buradaki uçla. Sıkı bir şekilde. Elimle de tutuyorum bu arada, sıkmaya devam ediyorum. Sıkıyorum. Bir tur daha düğüm atacağım. Şimdi daha net göreceksiniz aradaki farkı. Bakın. Burada yanaklar ne kadar dolgun ve belirgin. Şişik. Bundaysa öyle değil. Bu şekilde arkadaşlar bu gözü de yapacağız. Siz de yapın. Sonra burnu ve kulakları dikeceğiz. Kaşları yapacağız. Arkadaşlar şimdi burnumuzu yapacağız. Şöyle bir sihirli halka yapalım ilk önce. 6 tane sık iğne yapıyorum içine. Bir tane zincirimi çektim her zamanki gibi. Onu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Çektim, şöyle kapattım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum ve batıyorum buraya. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. İçinden geçirdim. Yanındakine geliyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi de yerine takıyorum. Şimdi bir sık iğne yaptım. Yanına geliyorum. Buraya bir tane arttırma yapıyorum. Bir tek bir çift yapacağız. Sıra sonuna kadar 9 tane sık iğnemiz olacak toplam. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Sonuncu arttırmam da bu. 3 defa arttırma yapmış olduk. Şöyle elimle biraz düzeltiyorum. Gayet iyi buluyor. Şimdi bir sıra ilmek belirleyicimi çıkarttım. Onun yerine tekrar bir tane sık iğne ördüm ve ilmek belirleyicimi yerine taktım. Her zaman bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Hep söylüyorum. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan örelim. 9 tane sık iğnemiz var. Onları arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Şöyle elimizle de düzeltelim burnumuzu. Zaten önce kafayı yapmıştık. Şöyle koyarak üzerine kontrollü bir şekilde ilerleyelim. Bence gayet iyi olmuş burun boyutu. Bitti arkadaşlar burnumuz. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Yanındakine kapama yaparak burnumuzu bitiriyoruz. Bu da içeride kalacak. Birazcık uzunsa sizinkisi kesebilirsiniz. Şu şekilde kapama yapıyorum. Onu da göstereceğim şimdi. Dikiş için uzun bir şekilde kesiyorum burnumu. İpini. Çünkü dikiş yapacağız. Şu şekilde kestim arkadaşlar. İçinden çıkardım. Şimdi kendime doğru çevirdim örgüyü. Bu dışta kalıyor. 1, 2. İkinci sık iğnenin tepesine batıyorum. Bunun içinden geçiriyorum ipimi. Ve şuradaki tümsek var ya.
Bir sık iğne atlıyorum. Yanındakini sadece benden tarafta olan kısmını alıyorum. Bunun içinden de geçiriyorum arkadaşlar. Bu pürüzsüz bir kapama olmasını sağlıyor. Yani burada bir ek kötü bir görüntü olmuyor. Dikerken de daha estetik bir duruş olmuş oluyor bu şekilde. Şu ipimi de birazcık burada çok uzun kesiyorum azıcık. Ve kalanını içine geri koyuyorum. Burnumuz bu şekilde arkadaşlar. Çok aşırı büyük bir burun yapmadım. Şöyle koyduğumuzda denk gelmesi lazım ve yayvan bir şekilde dikeceğiz zaten. Şöyle duracak. Burnumuz hazır. İsterseniz burnumuzu dikebiliriz. Gözleri hazırlamıştık zaten. Şöyle yerini ayarlayalım. Şu orta kısım gayet iyi olacaktır arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. 1 2 sık iğne yandan bırakıyorum bu taraftan. Bakın şöyle 1 2. Şu gözün bitişindeki yeri. Eğer burayı saymazsanız bir tane sık iğne bırakıyorum ve şuraya dikeceğim. İğne kullanabilirsiniz bu aşamada çünkü çok yardımcı olacaktır. Kaymaz en azından dikerken. Şu şekilde toplu iğnelerden yardım alabilirsiniz. Şu arayı geçirmeyelim ama. Yaydırarak dikmemiz gerekiyor bunu arkadaşlar. Şöyle yayvan durması için sivri olmasını istemiyorum ben. İçinde hafif doldurabilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi şu hizayı görüyor musunuz arkadaşlar? Gözün bitişinin şurası bitiş sırası bakın. Bunun hemen bir altındaki sırada burnun bitiş sırası oluyor. Yayvan yapacağım için şöyle gerdirerek bakın şurada da bir sıra boşluk bırakacak şekilde dikmeye özen gösteriyorum burnumu. Onu dikerken ayarlayacağız. Yaydırarak dikeceğiz. Yoksa 2 sıra kalacak arkadaşlar. Hafif şöyle yapabiliriz. Şöyle bastırdığımda aslında bakın şurada bir, şurada da bir kalmış oluyor. Şunu saymıyoruz. Şunu sayıyoruz. Bakın gözün ortasından sayıyorum. Onu saymıyorum o yüzden. İğnemize geçirelim. Şu şekilde. Şimdi bakın ne demiştik? Şurayı bırakıyoruz demiştik. Yani şu kısımdan almam gerekiyor. Şunu saymıyorum. Şuradan bakın şu bitişi gözümün bitişi burası. Şuradaki bir sırayı bırakıyorum. Ona göre alacağım. Buradan başlıyorum. Hemen aldım. Ve bunu buraya dikiyorum arkadaşlar çekerek. Bunu çıkarttım. Elimle tutmaya devam ediyorum. Bakın dikerken şu şekilde göstermeye çalışacağım size. Bir karşı taraftan alacağız. Bir aşağıdan alacağız. Şimdi buradan aldık ya. Bakın şuradan da alıyorum ben. Ve püf noktası şu iki şeylerin hepsini alıyorum. Yani ikili ikili almaya devam edeceğim. Sadece ön kısımlarını değil. Çıktı. Biraz dikeyim ben. Şimdi oldu. Şöyle ortasından bastırıyorum bakın burnun. Sabitledim elimden geldiğince. Şu bir tane sıraya dokunmadan ilerleyeceğim burada. Şuna geçiyorum şimdi. Şuradaki bakın sıraya geçiyorum. Daha şu sıranın hizasında bitireceğiz burnumuzu. Onun için şu sıradan alıyorum bakın. Buradan alıyorum. Yani şu üstten almıyorum. Şu alttakileri alıyorum. Şimdi bir oradan alarak burnumuzu dikeceğiz. Karşıdan da alalım. Bu şekilde sıradan hepsini alarak dikiyorum. Çıkartalım bunları. Bakın şurada da yine bir sıra kalacak şekilde dikeceğiz.
Burnumuz hazır arkadaşlar. Şöyle hafif kalkık duracak burnu. Şurada ağız olacak çünkü. Ağız belli olsun diye. Şimdi bağlama işlemi yapalım bir tane. Bakın bitirdiğim kısım şurası ya. Bunun dibinden batıyorum. Halka bırakıyorum. Ucundan içinden geçiriyorum arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde sıkıştırıyorum bunu buraya. İsterseniz burnun içini doldurabilirsiniz. Eğer daha farklı iplerle yapacaksanız doldurmanızı tavsiye ederim açıkçası ben. Bu şekilde herhangi bir yerden çıkartıyorum. Bir tane daha batacağım ve onu da boynun altından çıkartıp buraya saklayacağım arkadaşlar artık. Kesebiliriz. Bu şekilde. Ağzımız da hazır. Burnumuz, pardon. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Kaşları yapacağız. Şimdi bunu doldurun arkadaşlar. Diğer farklı iplerle yapmak istiyorsanız. Mesela şöyle göstereceğim ben size. Şöyle bir iple kullanmıştım ben deneme için. Bunları sökmek daha kolay oluyor çünkü tarif oluştururken. Mesela bunun içine ben çok az elyaf koydum. Bunun içine koymadım. Neden? Çünkü bu ip ince yapılı bir ip. Dolum, yani bu burun burada bu kalkıklık görüntüyü vermiyor. Kadife iplerde de belki bir tık daha bu görüntüyü alamazsınız. Bu daha kalın bir ip kadife iplerden. Bunun gramajında ve bunun metrajında olan bir iple ördüğünüzde doldurmanıza gerek kalmayacaktır. Ama kadife iple ördüğünüz zaman bunu da yine doldurmanıza gerek olacaktır maalesef. Çok az bir şey koyabilirsiniz. Yine siz bilirsiniz tabii. Eğer gözünüze hoş geliyorsa koymak zorunda değilsiniz. Bence şu an tamamdır burası. Şöyle siyah bir ip alacağım arkadaşlar. Bununla şimdi kaşları ve ağzı şekillendireceğiz. Şu biraz kesiyorum. Yetmezse tekrardan keseriz arkadaşlar. Yaparız. Bu şekilde iğneme geçiriyorum. Biraz zor olacak. Eğer plastik değil de kalın yorgan iğnesi olarak geçiyor. Ondan varsa elinizde onunla yapabilirsiniz. Ben şu an bulamadım. O yüzden bununla yapacağım. İlk önce kaşlardan başlıyoruz. Şu arka kısmından gireceğiz arkadaşlar. Arkadan bir yerden batıyorum. Şimdi hemen sayalım. Bakın şurada da göstereyim. Siz de görün. Bakın gözün bitişinin hemen üstünden 1, 2. İki tane, bir tane üstüne yapacağız. Yani mesela bu bitti ya. Bunun bitişini şu sırasına yapıyorum ve gözün bitiş hizasına yapmaya özen gösteriyorum bunu. Yani şuradan şimdi daha iyi göreceksiniz. Çıkartabilirsem. Şuradan gözün bitişinden çıkarttım. Arkada bakın ipimi birazcık bırakıyorum. Bunu en son bağlayıp saklamak için kullanacağım. Şimdi bakın. Buradan 1, 2. 2 sıra yukarıya çıkartıyorum ve bunun bitişinden 1, 2, hop 3. 3 sıra geçiriyorum. Bu şekilde gözüküyor. Yani şu 2'nin bitişi. Şöyle 2'ye 2 yaptım. 1, 2, 1, 2 olarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi buradan da aynı işlemi yapacağım. Bakın gözün bitişine denk getirmeye çalışıyorum. Şuradan. Şu kısım. Buradan da tekrar buna batıyorum. Ve çıkartıyorum buradan. Şu şekilde gözükecek. Bundan da yine 2 tane aşağı iniyorum. Ve 2 tane yana kayıyorum. Şuraya yapıyor arkadaşlar. Şu şekilde. 1, 2. Şu gözün bitiş noktası. Şimdi kayıyor birazcık yerleri ama ip sıkıştırarak düzelteceğiz onu. Şimdi şu ağız kısmına çıkacağız buradan da. Önce bu ikisini ayarlayın. Sonra ağız kısmına çıkış yapacağız. Yani ağzın nerede olmasını istiyoruz. Şöyle toplu iğnelerle ben göstereyim. Siz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yanlış olmamış olur. Mesela 1, 2. 2 sıra bir sıra altının hemen şurada ağız olabilir. Küçük bir ağız var zaten. Şuraya çıkarsak mesela, hatta şöyle biraz uzun göstereyim. Siz de rahat anlayın. Mesela şuradan sayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4'ün bitişi, yani aslında şöyle burunla orantılıyoruz. Burnun bitişinden şuradan başlayıp şuradaki burnun bitişinde bitirebiliriz. Şu kısım ve şu kısım. Böyle ağız yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığınızda hafif daha buraya kaydırarak şöyle. Bu iki alan bizim ağız kısmımız olabilir. Biraz daha büyük bir ağız olsun. Şu şekilde ben ayarladım. Tam burnun ikisinin bitişinin şöyle çapraz geliyor bakın. Şu şekilde siz de ayarlayabilirsiniz. Araya da 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane de sık iğne bıraktım. Şimdi bunu alıyoruz. Buradan battığımızı buradan çıkmaya çalışacağız. Yorgan iğnem olsaydı eğer çok rahat olacaktı bu iş. Ama bununla biraz zor olacak. Çünkü bu çok tok bir ip. İçi de bayağı dolu olduğu için zorlayacak. Neyse şu yakınlardan bir yerden çıkayım da. Sizin de yoksa elinizde. Hem onu da göstermiş olurum. Zorlanmayın. Bu şekilde kaşlarımız hazır. Şurayı da birazcık düzelteyim. İki kaşı eşitlemeye çalışıyorum. Şöyle. Kaşlarımız hazır. Şimdi mesela buradan çıktım ya arkadaşlar. Tam dibinden batıp eğer şuradan çıkartırsak
Buradaki ip gözükmeyecektir. Buradan çıkmış gibi olacaktır. Ve bunun karşısına batacağım. Ve buraya birkaç defa bu işlemi yapacağım. Bunun karşısına batacağım. Biraz elyafları içeriden alarak batıyorum. Eğer çok yüzeysel batarsanız istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Şimdi bunu birkaç defa hafif, mesela bunu sıktım ya arkadaşlar. Bu işlemi birkaç defa yapacağım. Çünkü ben burada bir oyuk oluşmasını istiyorum biraz. Bu ikinci geçişi. Bakın hala gözükmüyor ağzımız. Çünkü birazcık da sıkıyorum ben. Bakın şöyle bir gülen mimik oluştu burada, farkındaysanız. Sıktıkça bu mimik artıyor arkadaşlar. Şuradan artık bakın, şuradan bir tık yanından batarak, yani mesela şu sıradaydım ya, sonuncu üçüncüyü artık oradan batıyorum, yanlarından batıyorum bir sıra daha. Bu şekilde bakın. Bir tane de şöyle yapacağım en son olarak. Bakın hafif şöyle dışa çıkıklık oluştu. Şurada bir çıkıklık oluştu şu anda. İstediğimiz görüntü buydu. Bunu da yaptıktan sonra buradan tekrar batıyorum arkadaşlar. Battığım yerden, ilk battığım yerden. Arkaya bir yerlere, aynı yere çıkartmaya çalışacağım. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Herhangi bir yerden bir çıkartabilirsem oradan tekrar batıp oraya yönlendireceğim o iğneyi de. İğneyi bulamıyorum şu an. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Ağzımız hazır. Lafım çıktı. Ağız kısmımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde duracak. Şimdi buradan tekrar batıyorum aynı yerden. Ve şu kısma çıkmaya çalışacağım. Bir yukarısı. Çıkarttım. Bakın hiçbir iz gözükmüyor. Hiçbir iz gözükmüyor arkadaşlar. Elyafları en son içine tekrar koyacağız. Bu şekilde gözükecek. Şunu da ayarlayalım şurasını. Şunu da ayarladık. Şimdi bunu burada bağlıyoruz. Çok aşırı sıkmıyoruz. Bu şekilde 2 tane ben düğüm atacağım. Bakın ipin katını falan ayırmadım bu arada. Normalde bu oyuncaklarda ayırıyoruz. Şimdi tekrar bunun aynı yerinden, dibinden batıyorum. Ve herhangi bir yerden bunu çıkartıyorum arkadaşlar. Hatta şu aşağıya doğru çıkartalım. Bu işlem bitti. Şimdi bunun için de aynısını yapacağız. Mesela burada ipimiz kısa ya, onun da püf noktası var, onu da göstereyim. Önce iğneyi batırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Çıkmak istediğimiz yere doğru önce iğneyi batırdık. Şimdi bunu geçiriyoruz iğneden ipimize. Bu şekilde daha rahat saklamış olacağız. Şimdi bunu tekrardan yerinden çıkartıyorum. Ve bunu da çıkartalım. Çıkarttım. Bunu kesmeden önce, çok sıkışmış mı ki? Evet, sıkışmış. Bunu düzeltebiliriz. Ayarlıyoruz yerine. Ve bunu kesiyoruz arkadaşlar. Hafif çekerek, bakın hafif çekerek tam dibinden kestim. Herhangi bir siyahlık gözükmüyor burada gördüğünüz gibi. Ve kaşımız, ağzımız, burnumuz hepsi tamamdır. Şurada doldurduğumuz elyaflar yukarıdan bastırdığımız için çıkmış olabilir. Bunları tekrar yerine bu şekilde ittiriyorum. Hazır kafamız. Şimdi kulaklar kaldı. Onları da ayarlayalım. Arkadaşlar şu şekilde ben taktım ama dikişlerini yapmadım sizinle birlikte yapmak için. Ben bir tanesini kısa, bir tanesini uzun bırakmıştım ipinin. Yanlışlıkla yapmışım bunu. Eğer siz de öyle yaptıysanız, birini uzun bıraktıysanız bu iple ikisini de dikebilirsiniz. Hem onu göstermek istedim size. Ya da ayrı ayrı da bıraktıysanız dikebilirsiniz. Şimdi şöyle, kaşımın bitişi arkadaşlar bu. Kaşımın bitişindeyim. 1, 2. Şöyle 2 tane yanına kaydım. Yani şu aslında bitiş oluyor. Bir tane yanına kaymış oluyorum. Şu şekilde. Bu kaş birazcık bizim içe doğru olmuş. Şuradan yapsak daha güzel olurdu aslında. Neyse. Şimdi şuradan göstereyim. Kaşım burası. Bir tane bitişinin yanına geldim. Diğerinden 2 tane yanına gideceğim. Çünkü tam gözün bitişine yapmamışım arkadaşlar kaşı. Yanlış yere batmışız sanırım. Şuradan batmamız gerekirken, şöyle gitmesi gerekirken kaşımız şuradan aşağıdan gitmiş. O yüzden bunu yapacak bir şey yok artık. Bu böyle oldu. Siz öyle yapmayın. Eğer yaptıysanız da çok fark edilmiyor. Zaten sorun olmaz. Eğer böyle yaptıysanız 2 yanına doğru hesaplayın arkadaşlar. Böyle yaptıysanız da 1 yanına doğru hesaplayın. Bitişine saydım. Bitişinin çizgisinin 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sırasına dikişini yapacağım. 3 ya da 4 artık nasıl ilerler. Tam şuradan alıyorum arkadaşlar. Dönerek normal bir şekilde dikeceğim yani. Farklı bir şey yapmıyorum aslında. Çok aşırı sıkmayın bu yukarıdaki ipte ilkine. Şöyle içeriye koydum.
yukarıdan. Bu şekilde bir oradan bir oradan alarak dikeceğim. Zaten çok fazla da büyük değil. Böyle yandan aşağıdan gelenini alarak dikiyorum. İğnemizi çıkarttık. Şu ikisini birden alıyorum. Yani bir ilmeği tam alıyorum arkadaşlar. Yarım yarım değil. Tam bir şekilde alıyorum. Bir sık iğne kalacak şekilde ayarladım. Ve buradan da çıkartıyorum. Tekrardan yapıyorum aynı işlemleri. Şu anda bakın bitiş çizgisi 1, 2 ve 3. sıradayım. 3. sırayı bitirdim. Yuvarlığı eğer bu şekilde bırakmak isterseniz sadece 3'ün hizasında devam edin. Ama yok ben biraz daha geniş olsun istiyorum derseniz 4. sıraya da çıkabilirsiniz burada. Bakın şuradan tekrar geçiriyorum içinden. Ve buradaki ben 4. sıraya çıkıyorum. 4'e de batıyorum. Yuvarlayarak dikiyorum arkadaşlar. Sakın yuvarlama yapmadan dikmeyin burada. Bu önemli. Birazdan kolları falan dikeceğiz gövdeye. Onu yaptığımız gibi yapmayın. Yani şu şekilde sıkmayın. Onu da göstereyim. Şu şekilde kapatarak dikmeyin sakın. Düzgün durmaz o zaman. Benim yaptığımın aynısını yapın arkadaşlar. Farklı bir işlem yapmayın. Aynısı olsun istiyorsanız oyuncağınızın. Bu şekilde pardon. Kameraya çarptım. İğnemizi çıkartalım burada. Sonuncu yere geldik arkadaşlar bakın. Buraya da batıyorum. Şu kısmı batalım. Tamamdır. Bitti. İğnelerimi çıkarttım. Şimdi kapatma işlemi yapmıyorum bu sefer. Tam dibinden batıyorum ve karşıya geçiyorum. Bunun iğneleri çıkmış. Bunu tekrar iğneleyeceğim. Ne demiştik? Bir tane yanına kaydım. Şurası. Tam bitiş hizası. Şunu şuraya takıyorum. Bu şekilde dikeceğiz bunu da. Bir, iki, üç ve 4. Şöyle. Şimdi iğnemi aldım arkadaşlar ve karşıya bunun olduğu kısmı çıkartmaya çalışıyorum. Şöyle çıkarttım. Tuttum ve çekiyorum. Bu buraya sabitlenmiş oldu. Şimdi tam şuradan dikmeye başlayacağız zaten. Şöyle sayalım. 1, 2, 3. 3. sıra. Şu kısım. Bunu batarak dikeceğim. Bir buradan alacağım. Bunu da aynı şekilde dönerek dikiyorum arkadaşlar. Herhangi bir farklılık yok. Aynı işlemi yapıyoruz. Sonuncuya da battık arkadaşlar. Şimdi dibinden kapatma işlemi yapacağım. Battım dibine. Şöyle bir yuvarlak bıraktım yine. İçinden geçirdim ve sıkıştırdım. Güzel bir şekilde sıkıştırdım burayı. Ve şu an tam dibine batıyorum. Rastgele bir yerden çıkartıyorum bunu da. Birazcık çekiyorum ve burada kesiyorum. Belli olmuyor zaten. Tamamdır. Ogre kulaklar da dikildi. Burnumuz hazır. Hepsi hazır arkadaşlar şu anda. Kafamız tamamdır.
Arkadaşlar şimdi gövdeye başladık. Gövdemizde sihirli halka ile başlıyoruz. Yine şöyle elimin etrafında doladım orta parmağımı. Şu şekilde. İçine bir tane zincir çektim yine. Bunu saymıyorum. 6 adet sık iğne yapacağım. 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Şimdi 6 tane sık iğnemizi yaptık. Sayabiliriz isterseniz. 2, 4 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine gelip batıyoruz arkadaşlar. Bunu da burada yürütebiliriz isterseniz. Tığımızın üstüne alalım ipimizi, sihirli halkanın ucunu. Bu şekilde içinden ipimi çıkarttım ve kapatma işlemi yaptım. Yanına geldim. İpimi hala yürütüyorum. Tığımın üstünde sihirli halkanın uç kısmı. Bir tane sık iğne yaptım. Bu sık iğnenin tepesine ilmek belirleyicimi taktım arkadaşlar. Ve aynı yere tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapmış oldum. Şu anda bütün hepsini arttırma yapacağız arkadaşlar. 12 adet sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 6 adet arttırma yapıyorum şu an. İpimi yürütmeye devam ediyorum. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. 12 tane sık iğne var şu anda. İlmek belirleyicimi çıkartıp yerine sık iğne yapıp tekrar ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Bir tane sık iğne yapmıştık. Bir tane arttırma yapıyoruz. 3. sıraya başladık. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıranın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne ve bir tane arttırma. Bu şekilde ilerleyeceğiz sıra sonuna kadar. Takıldı. Sonuncuya bir tane arttırma yapıyorum. 6 adet arttırma yaptım. 3. sıranın sonunda 18 tane sık iğnem oldu. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. 4. sıradayım şu an. Bir tane sık iğne yapıp ilmek belirleyicimi yerine taktım. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Bu sırada da 2 tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. 1, 2 tek, bir çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum ve arttırma oluyor arkadaşlar. 1, 2. 1, 2 ve bir tane çift. Sıramın sonunda 24 tane sık iğnem olacak. Sayabilirsiniz. Ama zaten doğru baktığınızda yanlış olmayacak arkadaşlar. İpin rengi de ilmekleri gayet belli ediyor. Yani yeni başlayan arkadaşlar da rahatlıkla bence görebilir diye düşünüyorum ben. Renkli bir ip olduğu için bakın gayet net belli oluyor ilmeklerimizde. Şimdi 5. sıraya başlıyoruz arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Yerine bir tane sık iğne yapıp ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız bu sıra sonunda. 1, 2 ve 3. Bir tane arttırma yapıyorum yani. 3 sık iğne, bir arttırma şeklinde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. 3 sık iğne yaptım ve bir tane arttırma yapıyorum. Toplam sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Devam edelim. Birlikte örelim. 1, 2, 3. 6 adet arttırma yapıyorum. Toplam her sıramda. Altının katları olarak ilerliyoruz. 1, 2, 3 ve bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 arkadaşlar. Sonuncu ilmeğim. Sonuncuya da arttırmamızı yapıyoruz. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan buraya bir tane sık iğne yaptım ve ilmek belirleyicimi taktım arkadaşlar. Şimdi bu sırada 2 tane sık iğne örüyorum toplam. 1, 2. İlk ilmek belirleyicinin olduğu yerde sayıyoruz. İlk sıramız olduğu için yeni sıramızın ilmeği o. Bir tane arttırma yapıyorum. Ve şu an 4 tane de sık iğne yapıyorum yanına. Bakın 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırma yaptım. Ve 4 tane sık iğne yapıp tekrardan arttırma yapıyorum. Bu sırada 4 sık iğne bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Bir dakika. Şurayı sayayım tekrardan. Karıştırdım. 2, bir arttırma. 2, 4. Şuraya arttırma yapacaktık. Onu yapmamışım. 4 tane sık iğne, bir tane arttırma yapacağım. 1, 2, 3,
4. Toplam 6 tane arttırma yapıyorum yine. 36 tane sık iğnem olacak. Buraya arttırmamızı yapalım. 1, 2, 3, 4. 6 iğne olmasın diye arkadaşlar bu işlemi yapıyorum. Yoksa 4 sık iğne bir arttırma da yapabilirdik yani. 2, 3, 4. Bir tane arttıralım. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırma. Sonda 2 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar. Onları da sık iğne olarak örüyorum. 2 adet. Şimdi sıramızın sonuna geldik. 6. sıramızı bitirmiş olduk. 36 tane sık iğnemiz var şu an toplam. 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 36 tane sık iğneyi örüp gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldik arkadaşlar. Şu şekilde hemen ilmek belirleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar şimdi 9. sıraya başlıyoruz. 12 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedik arkadaşlar. 10, 11 ve 12. Şimdi arttırma yapacağız burada. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne. Bu yaptığım ilk sık iğneye de arttırmanın başladığı kısım olarak görüyorum ve oraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 defa yapacağım bu işlemi. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırma. Üçüncü arttırmayı yapıyorum. Bir sık iğne. Dördüncü arttırma. Bir sık iğne. Beşinci arttırma. Bir sık iğne. Bu da 6. arttırma arkadaşlar. Şimdi 6 tane sık iğne örelim. Bu bittiği noktaya da bir tane ilmek belirleyici takıyorum ben. 1, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. 6 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir sık iğne yapacağım ve buraya bir tane ilmek belirleyici takacağım. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sayalım buraya. 1, 2 ve 3. Tamamdır arkadaşlar. 3 tane de burada arttırma yaptım. Bitti. Şimdi 5 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 45 tane sık iğnemiz oluştu. 9. sıra sonunda. 14. sırada dahil olmak üzere 5 tur boyunca bu 45 tane sık iğneyi örüp gelelim arkadaşlar. 5 sıra ördük geldik arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartalım. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar buraya takıyorum arkadaşlar. Bu benim sıra belirleyicimdi. Şimdi burada 12 tane sık iğnemizi öreceğiz önce. Burada eksiltmeye başlayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 arkadaşlar. Şimdi 12 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane sık iğne örüyorum yanına. 12'den sonra. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmelerimi kafada yaptığım gibi yine ön kısımlarından alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İkinci eksiltmeme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü eksiltmeme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Dördüncü eksiltmeme geçiyorum. Bir sık iğne. Beşinci eksiltmem. Bir sık iğne. Altıncı sık iğnem. Şimdi 9 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Eksiltmelerimiz bitti. 6 defa eksiltme yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bu da 9 arkadaşlar. 9 tane sık iğne ördükten sonra
Şimdi bu arkada yaptığımız diğer eksiltmeyi yapacağız. Bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Sonra da bir tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar sıra sonunda. Bu sıramız da bitti. 16. sıramıza başlayacağız. Arkadaşlar 15. sıranın sonunda toplam 37 tane sık iğnemiz kaldı. 16. sıramıza başlıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrardan yerine takıyorum. Bu sırada 4 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. 2, 3, 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 31 tane sık iğnemiz kalacak. En son sıranın sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak. Onu da sık iğne olarak öreceğiz arkadaşlar. Şu kısma kadar, sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Sonunda bir tane sık iğnemiz kalmıştı. Onu da örüyorum. Ve 16. sırayı da bitiriyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane sık iğnemizi ördük. Tekrar ilmek belirleyicimizi taktık. Şimdi 16 ve 17 ve 18. sıraları arttırma eksiltme yapmadan 2 tur boyunca 31 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. 2 tur örüp geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi çıkartalım yine. Bir tane sık iğne yapalım buraya. Tekrardan ilmek belirleyicimizi de takalım yerine. 3 sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz bu sırada. 1, 2, 3. 3 sık iğne yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Bir tane de eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Sıra sonunda 25 tane sık iğnemiz kalacağız. Sıranın sonuna geldiğimizde şuradaki bir tane sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Yani 3 sık iğne, bir eksiltme yaparak geliyoruz 24.'ye kadar. Sondaki 25. sık iğneye bir tane sık iğne yapıp bırakıyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. 19. sıramız, sonra da 20'ye geçiyoruz arkadaşlar. Örüp gelelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın şuradaki bir tane sık iğnem var eksiltmenin yanında. Onu da yaptım. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan bir tane sık iğne örüyorum. İlmek belirleyicimi de tekrar buraya takıyorum arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne ördüm. Yanına bir sık iğne daha ördüm. 2 sık iğne. 2 sık iğne, bir eksiltme şeklinde öreceğim bu sırayı. Bir, iki. Burayı birlikte örelim. Sonunda eksiltme yapacağım çünkü bir tane. 1, 2 sık iğne. Bir eksiltme. 1, 2 sık iğne. Bir eksiltme. 1, 2 sık iğne. Bir eksiltme. 1, 2. Bakın arkadaşlar, şimdi şurada 2 tane sık iğne ördük, bir tane eksiltme yaptık ya, bir tane sık iğnemiz kaldı ama artık altılı sayılara geçmek istiyoruz. O yüzden ilmek belirleyiciyi çıkartıyorum ve burada eksiltme ile başlıyorum. Yani bu son sıramdan kalan, 20. sıramdan kalan son sık iğneyi ve 21'in ilk sık iğnesini birlikte örüyorum arkadaşlar. Burada 2 tane eksiltme yapmış oluyorum. Ve buraya tekrar ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar bu şekilde. İsterseniz bu aşamada biraz doldurma işlemi yapabiliriz. Doldurma işlemini yaptık arkadaşlar. Şimdi bir sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemiz var. Onları öreceğiz.
Şöyle arkadaşlar, şimdi kolları takacağız bu sırada. Şöyle kontrollü ilerleyelim. Gövdesi kısa geliyor şu an gözüme. Bir sıra daha öreceğim o yüzden. Bir sıra daha arkadaşlar, arttırma eksiltme yapmadan örelim. 18 tane sık iğnemizi, yani şu an 22. sırayı örüyoruz. 23. sırada da kollarımızı takacağız. Bu 22. sıramız. İlmek belirleyicimi yine yerine takıyorum. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi artık bu aşamada kolları takacağız. İlmek belirleyicimizi çıkarttık ve oraya bir tane sık iğne ördük. İlmek belirleyicimizi tekrar yerine takıyoruz. Yanına bir tane daha sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Şimdi kolumuzu takacağız. Şöyle bakın. Şurası göbek kısmı. Bu arkada kalıyor. O yüzden şu elimiz, baş parmak göbeğe doğru bakacak. İçe doğru bakacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor da biraz. 5 tane sık iğne de takacağız. Aslında dikmeyi düşünüyordum ama bu şekilde monte edersek sanki daha güzel olacakmış gibi düşündüm. O yüzden dikmekten vazgeçtim arkadaşlar. Bu dikeceğimiz kısımlar vardı ya, ip bırakmıştık. Onları bir ilk önce saklayalım isterseniz. Şöyle bir şuradan giriyorum. Şöyle buraya bunu sağlamlaştırıp keseceğim arkadaşlar. Birazcık uzun şekilde keseceğim yine. Şu kadar falan. Şunu da göstereyim. Bakın şuradan giriyorum. Şuradan giriyorum. Batıyorum ve içinden geçiriyorum güzel bir şekilde. Bunu buraya sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şu kadar falan da kesiyorum. Bunlar içeride kalacak, diktiğimizde bu şekilde duracak ve 5 tane sık iğne ile dikeceğiz. Bunu bu tarafa alalım. Bunu da bu tarafın. Şimdi arkadaşlar bir tane bundan alıyorum. Bakın 5 tane demiştik, sık iğne ile birleştireceğiz demiştik. 1 2 3 4 ve bu da 5. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de buradan alıyorum. Ve bu şekilde ikisini birlikte öreceğim. Şu ipimi de arkadaşlar isterseniz şurada yürütebilirsiniz. Daha temiz bir görüntü oluşur. Hem sağlam olur. Ve buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum bu şekilde. Tekrardan buraya geliyorum. Alıyorum bir tane. Yandakini alıyorum. Karşısına gelen vücuttan alıyorum. Bu ipimi de tığımın üstünde bırakıyorum ve yürütüyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane buradan alıyorum. Üçüncüyü yapıyorum şu anda. Tekrar bu dördüncü. İpimi yürütmeye devam ediyorum dörtte de. İpimi yürütmeyi bırakıyorum arkadaşlar. İpimi içeriye attım. Ve bu da sonuncu. Beşinci arkadaşlar. Beşinciyi de buraya takıyorum. Ve burayı da kapatıyorum. Kolumuzun birini taktık. Şimdi 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi buraya 5 sık iğne ile bu kolumuzu takacağız. Tekrar battım buraya da. Aynı işlemi yapıyorum. Az önce yaptığım işlemin aynısını yapıyorum şu anda. Bu ipimi de yine yukarıya bıraktım. Yürüterek ilerleyeceğim. İkisinden çıkartıyorum ve birlikte örüyorum.
Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. İkinciyi örüyorum. 5 tane de birleştirmemiz önemli arkadaşlar. Üçüncüyü örüyorum. Dördüncüyü örüyorum. İpimi hala yürütüyorum. İpim bitti zaten. Hatta bırakabilirim. Ve 5. arkadaşlar. 3, 4. Hatta şöyle yapalım. Beşinciyi de ördüm. Arkada bir tane sık iğnem kalıyor. Onu da örüyorum. Bu sıramız da bitti arkadaşlar. Şimdi bir sıra arttırma eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemiz vardı oluşan. Onu da öreceğiz. Bunların hepsine. Şuraya ilmek belirleyicimi tekrar takıyorum. Umarım gözüküyordur şu an. 18 tane sık iğnemizi öreceğiz şimdi. Gelen ilmeklere batıyorum arkadaşlar. Farklı bir işlem yapmayacağım. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bitti artık bu kısım. Kafayı dikeceğiz ve bitecek. O yüzden şuraya kapama işlemi yapıyorum. Bakın ilmek belirleyicimi çıkarttım ve bunun içinden geçirdim arkadaşlar. İpimi uzun bırakıyorum kafayı dikmek için. Şöyle ipimi biraz uzun keseceğim buradan ve çıkartıyorum içinde. Şu şekilde içinden çıkarttım. Her zaman yaptığımız gibi ikinci sık iğneyi buluyorum yanından. İçinden çıkartıyorum. Tekrardan bir tane sık iğne atlayıp buradakinin en üst önünden çıkartacağım. Bu şekilde. Bir tık da çektiğimde pürüzsüz bir görüntü oluşuyor buradan. Şimdi arkadaşlar doldurma işlemimizi tamamlamıştık ama şu kısımda boşluk oluştuğu için buraya da tekrar dolum işlemi yapacağız. Güzel bir şekilde doldurmamız çok önemli bu oyuncakta. Özellikle ön kısmı, göbek kısmını ve popo kısmını güzel doldurun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi popo çizgisini belirleyeceğiz. Şöyle aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tam 15. sırayı buldum. Arka kısımdayız bu arada. 15'i bulduk arkadaşlar. Şöyle ortaladım göz hizası şuraya. Şu ikisinin arasını ortalamanız gerekiyor. Tam şu kısım benim için ideal.
Buradan aşağıya batacağız. Şöyle bir iple batıyorum ben şu anda. Tam buradan aşağıya. İlk önce çıkabildiğim bir noktaya çıkayım. Gözümün hizasıyla aynı yerden gitmeye çalışıyorum arkadaşlar, kaydırmamak için. Şurada bir yere çıkarsam. Evet. Bunu kadife iple yapabilirseniz eğer iğneniz şu kısmı, iğnenizin uç kısmı geniş olursa, normalde plastik iğneyle yapıyorum ben çoğunda ama plastik iğnem bu marka ip çok kalın bir ip olduğu için böyle yamuk yılık oluyor ve güzel durmuyor maalesef. O yüzden plastik iğneyle yapamıyorum. Ucunu şöyle biraz bıraktım arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bakın çıktığım yerden tekrar batıyorum. Uzun bir işlem, uzun bir yer olduğu için böyle yaptım. Şu tam sivri halkanın ortasından çıkartıyorum. Tam ortası olmadı. Tamamdır. Çıkarttım sivri halkanın ortasına. Şimdi buradan tam olarak tekrar buraya gelip şöyle bir çizgi oluşturacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Pabuç çizgisi olacak bu. Böyle içine gömülecek. Şu 15 yaptığımız kısım var ya arkadaşlar. Onu buradan girmiştik 15.den. 1, 2. 2 sıra altına batıyorum. Bakın 15'ten girdik ya. Bunun 2 sıra altına, burası önemli arkadaşlar. 2 sıra altına giriyorum. 15 saymıştık. Hemen buradan çıktık. Geriye geldim. 2 sıra altına batıyorum arkadaşlar. Hizayı olabildiğince değiştirmemeye çalışıyorum. Şurası. Ve tekrardan şu sihirli halkanın ortasından çıkmaya çalışacağım. Önce şuradan çıkalım. Aynı yere tekrar batıyorum. En son kadife iple buradan geçeceğim arkadaşlar. Çok zor olmaz zaten. Sihirli halkanın ortasından çıkıyorum. Şimdi burada yapacağımız işlem şu şekilde iki uçtan tutup sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle. Şimdi bunu birkaç defa bu işlemi tekrarlayacağız ve burası oyuk olacak. Şimdi bunu sıktık, sıkabildiğimiz kadar. Tekrardan bakın. 1 2 aşağısından batıyorum. Az önce battığım yerden. Önce herhangi bir yerden çıkartalım şunu. İğnemizi. Şimdi de sihirli halkadan çıkartıyoruz. Şimdi tekrardan bakın iki ucu tutuyorum ve sıkıştırıyorum. Bakın bu sefer bir tık daha sıkıştı. İkinci turumda bu. Bir daha aynı işlemi yapacağım. Tekrardan geliyorum bakın. 1 ve 2 hep aynı işlemi yapacağım. Sil halkanın ortasından çıkartmaya çalışıyorum. Yakınından çıkarttım şimdi. Aynı yerden batıp sil halkanın ortasından çıkartıyoruz. Şimdi tekrardan iki uçtan bakın tutup çekebildiğim kadar çekiyorum. Güzel bir şekilde oluşmaya başladı. Üçüncü de. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Aynı noktalardan batacağım. 1 2. Hemen yine buraya geliyorum ve sil halkanın ortasından çıkıyorum. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştırıyoruz arkadaşlar burada. Bunu kadife iple yapmış olsaydık şu görüntü oluşmayacaktı. Maalesef ki bununla yaptım. İlk yaptığımızın bu. O yüzden biraz daha sıkıp üzerinden kadife iple geçmem gerekiyor. Kadife iple geçeceğim. Şöyle gayet iyi duruyor arkadaşlar. Eğer şöyle bir bakalım. İpimiz koptu.
Problem yok. Zaten sıkıştırmıştık. Sorun değil yani. Şimdi bu burada kalsın. Bir katta kadife iple geçelim. Arkadaşlar ben bu şekilde bırakacağım. Siz yapabiliyorsanız yaparsınız. Böyle de gayet iyi duruyor. Bu ipi de burada kesip saklayacağız. İğnemize geçirelim. Şuradan hemen dibinden batıyorum. Rastgele bir yerden çıkartıyorum. Ve burada kesiyorum arkadaşlar. Bunu biraz çekiştirip. İpimizi de sakladık. Şimdi kafayı dikelim. Bu iğneyle dikeceğim ben kafayı da. Sonra da bacakları dikeceğiz arkadaşlar. Gövdemiz bitmiş olacak. En son saçı var. Saçını da yaparız. İpimizi geçiriyoruz iğnemize. Kafamızı birleştiriyoruz. Zaten ikisinin de sayıları aynı olduğu için birleştirmeniz çok kolay olacaktır. Şu şekilde. Şöyle gözüküyor. Şurada renk farkı var. Işıktan kaynaklı sanırım. Işıktan kaynaklıdır diye düşünmek istiyorum. Yerini ayarlıyoruz ve dikiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Tam arka ortasını bulmaya çalışıyorum. Şöyle çeviriyorum. Şurası iyi. Bu şekilde dikerek ilerleyeceğiz. Bir ondan alacağım, bir ondan alacağım. Oyuncak büyük olduğu için kamerada çekmesi çok zor oluyor. Aşağılardan alıyorum arkadaşlar bakın. Şu kısımları alarak ilerliyorum. Şöyle bir tekrar kontrol edeceğim. Gayet düzgün. Sırada gelen bütün ilmekleri alarak dikiyorum arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Sonda bir kat daha geçtim aynı noktayı. Şuradan şöyle düğüm atıyorum buraya. Sağlam olması için. Şimdi artık aynı yere tekrar batıp kafanın belirli bir çizgisinden çıkıp şöyle ipimi gezdirerek bakın aynı yerlerden batıyorum. Birkaç tur gezdiriyorum şöyle. Burada keseceğim artık. Biraz çekip kesiyorum arkadaşlar. Burası da hazır. Şöyle görüntüyü de göstermek istiyorum. Arka kısmının ışıktan çok net çekmiyor ama çıkmıyor ama çekimlerden daha net göreceksinizdir. Şöyle bu da ön kısmı. Şimdi bacaklarını dikelim. Şöyle bacaklarımız var arkadaşlar. Şu şekilde dikeceğiz bunları da. 9. sıraya diye düşünüyorum ben. Çıkmıyor. Oyuncak çok büyük olduğu için çıkmıyor. Şöyle göstereyim.
Görüyor musunuz acaba? Şöyle. Buraya dikeceğiz arkadaşlar bunları da. Sayalım sıramızda. Yerimizi belirleyelim. Şu sihirli halkamızın olduğu noktaydı. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıra. Şurası 9 oluyor. Ben 9'a takmayı düşünüyorum bunları. 9 hatta 10. 10. sıranın içine takarım muhtemelen. Bunları da şöyle hizalıyorum arkadaşlar. Kolları şöyle tutacağız. Dik bir şekilde oyuncağı koydum. Bakın şöyle kolları tutuyorum. Kolların olduğu kısmın hemen altına doğru dikeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sıra şurası olacak. Şöyle. 10. sıraya tam kolun alt hizasına dikiyorum arkadaşlar. İğne kullanalım burada isterseniz daha rahat olur. İpimizi takalım. Lastik iğnemizle dikeceğim. Diğeri de çok küçük. Aslında büyük demir iğnem vardı benim ama onu bulamıyorum. Şu sıraya dikeceğiz. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradan. Şuradan bakın arkadaşlar. Batıyorum buradan. Karşıdan 1, 2, 3, 4 ve 5. Şuraya çıkıyorum. Şöyle 2, dördüncünün bitişine çıktım. Şu şekilde. 4 tane de dikmeye çalışacağım bunları. 5'te de dikebilirsiniz siz. Nasıl isterseniz. Ucundan alarak buraya bunu bir sabitledim ilk önce. Bakın şu kısımlardan alarak dikeceğim. Üstten alarak değil. Buradan alarak dikeceğim. Şunları bir çıkaralım. Şimdi bir yukarıdan alacağım, bir aşağıdan alacağım arkadaşlar. Bir buradan alıyorum. Bir tane buradan alıyorum. Tekrardan buradan alıyorum. Ve buradan alıyorum. Bir tane kaldı. Onu da batalım. Buraya da batıyoruz. Sonuncuya da batıyoruz arkadaşlar. Aldık onu da. Ve son şu girdiğimiz kısım vardı ya. Onunkini de alıp şurada bir düğüm atıp kapatıyorum ben bacağı. Bacağımızın biri bitti arkadaşlar. Hemen dibine batıyorum bakın. Şuradan dibine battım. Ve bir yerden çıkartmaya çalışacağım. Çok dolu olduğu için zorlanıyor biraz. Ama halledeceğiz şimdi. Bu şekilde içinde bir iki tur gezdirdim. Biraz çekiştirip kesiyorum arkadaşlar. Aynı işlemi şimdi diğer ayağı da yapacağız. Şu şekilde hizalayabilirsiniz diğer ayağı eğer kaydı derseniz gözünüzden. Bunun olduğu, bakın bunun olduğu kısımdan gelip şuradan şöyle bu çizgiye yapabiliriz. Şurası iyi diye düşünüyorum. Tamamen göz kararı ayarladım arkadaşlar. Ölçü vereceğim ama yine size. Şöyle bakıyorum. Şurası iyi gibi. Yerimizi de kaybetmeyelim. Şöyle 4 tane buradan da sayıyorum. 2 ve 4 şuradan çıkıyorum şu aradan. Şöyle duracak. Şu uca batalım burada da bakın. Şöyle gösteriyorum. Buradan da ucuna da batıyorum. Bunu buraya sabitlemiş oluyorum bu şekilde. Şimdi buradan da alarak dikeceğim arkadaşlar. Dikme işlemini yapacağız. Şu kısmını dikelim. 5 tane ile dikebilirsiniz. 4 tane ile de dikebilirsiniz.
ilmeğinizi ona göre ayarlayın arkadaşlar. 4 de olur, 5 de olur. Şimdi buraya da sabitleyelim. Ve şuradan batalım. Çıkartalım. Şöyle biraz çekiştirdim ve kesiyorum arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle çok güzel oldu bence. Şimdi sizlerle saçını da yapalım bunun hemen. Şu ara ölçüsünü vermedim. Kaç tane boşluk bıraktım onu da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sık iğne bırakmışım arkadaşlar. 2 bacak arasında. Siz isterseniz 16, isterseniz 17 bırakabilirsiniz. 16 da bence iyi olacaktır. Bir geriye de takılabilirdi bu. Bu şekilde. Şimdi şu saçı göstereceğim size. O da çok basit, hemen elimizde ipimiz varken yapalım. Şu şekilde kafa kısmına geldim arkadaşlar. Bakın şurada sihirli halka yaptığımız yer var ya, oraya batacağım. Kafayı hiç takmadan da yapılabilirmiş. Diğerine saç yapmamıştım ben. O erkek bebek olsun diye. Ama buna kız yapacağım. Şöyle bir önce ipimi elime aldım. Tığımın etrafında doladım arkadaşlar. Şöyle ilmek oluşturacağım burada. İçinden geçirdim hemen bir tane zincirimi ve bu ipi burada sıkıştırdım. İlmeğim hazır arkadaşlar. Bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Şu sihirli halkanın tepesine geldim. Ortaladım gözümünle. Bu ilmeğimi buradan çıkarttım. Ve buraya zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim arkadaşlar. Ve bakın aynı yere geliyorum. Sihirli halkanın içindeyim bakın hep. Bir önüne bir arkasına, yanlarına doğru çıkartacağım. Sihirli halkanın içine batıyorum ve şu yana, hemen yanına, şu ilk battığım çıktığım kısmın yanına batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar burada. Kamera görsün diye ters açıda yapıyorum ve zorlanıyorum şu an. Çıkarttım. Bakın ilmeğimin içinden geçireceğim. Şu şekilde. Şimdi tekrardan zincir çekiyorum. 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncuyu bir tık bol çekin arkadaşlar. Şöyle 9, 10. 10'uncuyu bol tutuyorum. Şimdi bu sefer geliyorum. Bakın az önce battığım kısmın hemen yanındayım. Yine sihirli halkanın ortasından batıyorum ve buraya battım. Ve bunun içinden çıkartıyorum. Yani yine ilmek kaydırma yapıyorum burada da. Bir tane daha yaptığınızda bitecek arkadaşlar. 3 tel olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım yine. Ve bu sefer de yine sihirli halkanın içinden batıp yan taraftan çıkartıyorum. Bitti arkadaşlar. En sonunda bunun içinden yine ipimi geçirip bitiriyorum. Birazcık uzun keseceğim. Şu kadar falan. Bağlama işlemi için. Bakın saçımız şöyle hazır olmuş oluyor. Bu şekilde. Şimdi bu ipi arkaya alalım. Şuradaki ipimizle bu ipimizi şöyle arkasını çevireyim daha net görün. Şuradaki ipimizle bu ipimizi bağlıyorum ben.
2 tane düğüm attım. Bu şekilde. İsterseniz bunu burada kesin böyle bırakın. Hiç fark etmez. İsterseniz şöyle tığınızda da saklayabilirsiniz. Şu kısımlara. İğnenin arkasıyla da içeriye kaktırdım. Bunu da direkt iğneye takıp biraz uzun olduğu için diğerini de uzun bırakırsanız saklamanız daha kolay olacaktır. Hemen dibinden bir yere batıp kafasından şöyle gezdirerek çıkartabilirsiniz. Bu şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar, hazır. Şöyle gözüküyor şu an. Bir tek bezimiz kaldı. Bir de şuradaki tokamız kaldı. Bitti arkadaşlar oyuncağımız. Elimize sağlık. Şimdi bez kısmına geçeceğiz. Diğer partta görüşelim arkadaşlar.